Selamlar dikiş sınıfından. Şimdi bu üzerimde görmüş olduğunuz asimetrik sweatshirt, tişört, bluz kalıbından bu bluzu hep birlikte dikeceğiz. Kollarında bant var, çok şık. Aslında modelde önünde zımbalar ve kurdele vardı. Ben onu yapmadım. Dilerseniz siz yapabilirsiniz. Az sonra kalıp bilgisini sizlerle paylaşacağım. Ama kanalıma eğer ilk kez geldiyseniz lütfen geçmiş videolarıma bakıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Dikiş sınıfıyla tanışmak için sizlere güzel bir fırsat. Videonun sonunda yeniden görüşmek üzere. Şimdi kalıp, kesim ve dikiş aşamalarına geçiyoruz hep beraber. Öncelikli olarak dergimizi şöyle hızlıca bir göz gezdirelim. Modelleri görelim. Biz bu dergiden bu bluzu dikeceğiz. Bu kumaşla kumaşımın esnekliğini görüyorsunuz. Önce kalıbımızı çıkaracağız. Kısa kollu sweatshirt. Kalıbı 2020'ye 3. Bluzlar hobi özel sayısı. Kalıp çıkarırken parşömenimizi mutlaka iğneliyoruz ve mutlaka bütün işaretlerini, sembollerini, yazılarını yazıyoruz. Ön parçaya, ön bedene yazıyoruz. Ön beden üzerinde aynı zamanda modeli de kopyalıyorum gördüğünüz gibi. Diğer her parçaya da bütün işaretleri ve sembolleri yazacağım. Dergi ismini de yazacağım ama ön parçaya, yani en büyük parçaya bütün ayrıntılarını, kumaş önerilerini ve metraj hesabında yazıyorum ki üzerinden çok zaman geçtikten sonra bunları yeniden hatırlamak zorunda kalmayayım ve dergiyi aramayayım diye. Kalıplarımı kesiyorum. Tam çizginin üzerinden, dışından veya içinden değil, dik açılarıma dikkat ediyorum. Daha sonra kalıplarımı kontrol edeceğim. Bakınız, bütün işaretler üzerinde. Her parçada yazılarım ve parça numaralarım var. Şimdi burada önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum size. Yere serdim bütününü görebilmeniz için. Düz boy iplik ön parçalı asimetrik olduğu için böyle koyuyorum. Yalnız normalde bunu şöyle koymamız gerekirken kalıptaki düz boy iplik işaretinden dolayı düz boy iplik işaretine göre koymamız gerekiyor. Arkayı da o şekilde yerleştirdim. Arkayı da düz boy ipliğine göre bu şekilde yerleştirdim. Düz boy iplik işaretlerimiz o yüzden kalıbımızda önemlidir. Biz bunu eğer kalıbın gelişine göre şu ortadaki işaretten koysaydık kalıbımız ve modelimiz kaymış olacaktı. Çizgilerimiz kaymış olacaktı. Burada da yan dikişteki çizgilerin denk gelmesine çok dikkat ederek kesmem gerekiyor. Şimdi artık kumaşımı kesebilirim. Şimdi masanın üzerine kalıplarımı yerleştirdim. Ağırlıklarımı da koydum. Şurada karelerin denk getirecek işaretlerimi de aldım. Kontrollerimi yaptıktan sonra tek kat kumaş üzerine asimetrik olarak keseceğim bluzumu size gösteriyorum. Şöyle tekrar geleyim. Biraz karanlık olabilir. Işığı ayarlamaya çalışıyorum. Arka parça burada tek kata, arka parça tek kata, ön parça tek kat, ön üst parça tek kat. Burada da gördüğünüz gibi düz boy ipliğini işaretine göre yerleştirdim. Üzerlerine ağırlıklar koyarak, kumaşım çok esnek ve kaygan bir kumaş olduğu için kesiyorum. Elimi sürekli kumaşın üzerinde tutuyorum. Şimdi arka robada sıra ve arka bedeni keseceğim. Daha sonra da kol bantlarını keserek kesim işlemini bitirmiş olacağım. Kolu da kestim. Düz boy ipliğine dikkat ederek ve parçalarımı kontrol ediyorum şimdi. Her şey yolunda gözüküyor şu anki aşamaya kadar. İğnelerimi kalıplardan çıkarıyorum ve kumaşımı yüzü yüzüne denk getirerek ön parçayı ön parçaya, arka parçayı da arka parçaya iğneliyorum. Burada çizgilerde hafif bir kaymayı yapmıştım biliyorsunuz. Verev bir çizginin olduğu orada belli olsun diye. Hiç esnetmeden 4 iplik overlockla birleştireceğim. Kumaşım buna müsait çünkü düz dikiş geçmeyeceğim. Bazı kumaşlarda gerekiyordu biliyorsunuz. Bazılarında gerekmiyordu. Şimdi de arkayı yerleştiriyorum.
İğneliyorum. İğneleri dikine takıyorum. Overlock çekerken çıkaracağım. Bazı yerlerde de enine takıyorum. Overlock'umu yaptıktan sonra mutlaka ama mutlaka ara ütümü bu aşamada yapıyorum ki hem bir eksik var mı göreyim, hem de daha sonra burasını ütülemek bana zor gelmesin ve işim düzgün gitsin diye. Şimdi omuzlarımı iğneliyorum. Omuzlarımı iğneledikten sonra overlockla birleştirip ara ütüsünü yapacağım. Gördüğünüz gibi hem tersinden hem yüzünden esnetmeden ve şekline göre. Şimdi de kol bantlarımı çizgileri denk gelsin diye iğneleyerek burasını sadece düz dikişte birleştirip ikiye açıp ütüleyeceğim dikişini, iç tarafta kalınlık yapmasın diye, çünkü ikiye katlayacağım. Dikişlerimi ikiye açıp ütülüyorum. Daha sonra dikiş açtığım yerler üst üste gelecek şekilde tam ortadan ikiye katlıyorum ve yeniden ütüleyerek kolumun ütüsünü bitiriyorum. Geriye bedenle birleştirmesi kaldı. Şimdi kol ağızlarına overlock çekeceğim. Overlock çektikten sonra bedenle birleştireceğim. Önce yan dikişleri çizgilerine denk getirerek, kolun nereye takılacağının işareti vardı zaten ama ben emin olmak için, çünkü kumaşım çok esnek bir kumaş, esnemiş olabilir, kaymış olabilir. Çizgilerimi iğneliyorum. İki yan dikişi overlockla birleştirdikten sonra kontrollerimi yapacağım ve kollarımı öyle takacağım. Bu sefer önce yan dikişleri birleştiriyoruz. Sonra kol bantlarını takacağız. Evet. Ara ütümü yapıyorum. Yeniden yan dikişleri oturtuyorum ve kolların yüzü yüzüne denk gelecek şekilde, bakın overlock'tan sonra gene ütüledim. Yüzü yüzüne denk gelecek şekilde ve kol alt dikişi bedendeki kol alt dikişine denk gelecek şekilde kollarımı iğneliyorum ve bunları şimdi birleştireceğim. İki kolu aynı anda, birini yapıp diğerine geçmeyin. Tekrar bu dikişi bitirdikten sonra gene bir ara ütüsü ve kontrol yapacağım. Gördüğünüz gibi iğneledim. İğneledikten sonra şu gösterdiğim yerlerden kolları birleştiriyorum. Kollar birleşti. Ütüsü yapıldı. Sıra neye geldi? Sıra yakaya geldi. Bunda Zehra Yalçınkaya'nın bir tekniği var. Onu denemek istiyorum. İlk önce yakayı ölçüyor. Yakayla aynı ölçüde verev bantı kesiyor. Ve kestikten sonra yaklaşık 3 santim genişliğinde bir bant kestim ben bu arada. Yakayla aynı ölçüde. 0.10'da 7 ile veya 0.10'da 8'de çarpmak, işte -10, -7 yapmak da bir teknik. Bunda ben sadece farklı bir teknik uygulayacağım. İlk önce esneterek yakada bir deneme yapıyordu. Instagram'da görmüştüm, sayfasına bakabilirsiniz. Sonra doğru yeri geldiğinde orasını denk getirip dikiyor ve ikiye katlayarak yaka şeklini vererek ütülüyor. Yaka şeklini verip ütüledikten sonra yakanın kenarına da bir overlock çekeceğim. Ve daha sonra yaka ile bedeni burada gördüğünüz gibi birbirine iğneleyeceğim. İğneledikten sonra ribana dediğimiz ya da yaka bandı dediğimiz bant bluzumuza geçmiş olacak. Yakanın dikişini yaptıktan sonra şekline göre ütülüyorum. Daha sonra etek ucunda bant var aslında modelde. Ama o beni daha kilolu göstereceği için çok sevdiğim bu tekniği yapıyorum. Geçmiş videolarımda da çok fazla gösterdim ayrıntılarıyla. Lastiği 4'e bölüyorum. Zikzak dikişle çektirerek dikiyorum ve kıvırıp tekrar dikiyorum. Şu da bitmiş hali, ütülenmiş hali bluzumun. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Üzerimde görme vakti. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz, gayet şık ve güzel oldu. Instagram sayfam Dikiş Sınıfı. Bana oradan da ulaşabilirsiniz. Mesaj yazabilirsiniz. Bu gönderinin altına lütfen yorumlarınızı yazın. Ve buna benzer gönderilerin devamı gelsin istiyorsanız da mutlaka bildirin. Oynatma listelerime bakmanızı öneririm. Ustalık sınavlarıyla ve drapajla ilgili birçok gönderim de mevcut.
Dikiş sınıfında sizi ağırladım ve çok mutlu oldum. Dikiş bizimle öğrenilir. Görüşmek üzere. Lütfen bıraktığım linklere de tıklayınız. Sizleri çok seviyorum. Sibel hocanızdan selamlar, sevgiler ve öpücükler herkese. Görüşmek üzere.